Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın vefatının ardından Sam, Ham ve Yafes oğulları arasında yaşanan Germenyalıların ortaya koymuş olduğu putperestlik inancına karşı verilen mücadeleden bahsettik bir önceki derste. Mücadelede Ebu Kubeys Dağı'na çekilmiş olan bir sancak vardı, hatırlarsınız. Bu sancağın sonrasında Had Aleyhisselam Ebu Kubeys Dağı'nın bölgesinde kendisine bir yer ediniyor. Bu yer bugünkü tabirle Kabe-i Muazzama'ya yaklaşık 100-150 metre uzaklıkta bir bölge. Burada kendisine ait olan bir bölüm inşa etmeye başlıyor. İnsanların çok fazla artık yaşamaya tercih etmediği bu bölgede Mekke-i Mükerreme'nin yeniden ihya olabilmesi adına Cenab-ı Hak'tan almış olduğu emri ilahinin bir gereği olarak bu bölgede yeniden ilmiyenin hakikatini bulması için mücadele ediyor. Ancak bir gece rüyasında bir genci görüyor. Bu genç kendisine Medine'den ilmin inkişafının söz konusu olacağını, ilmin Medine'den, Mekke'dense bu ilmin ihtiyacı olan hakikatin doğacağını beyan ediyor. Yani hakikat Mekke'den, bunun yayılımı Medine'den buyurduğu zaman Had Aleyhisselam bu görmüş olduğu rüyada aslında Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş oluyor. Medine'ye giderek daha önce Nuh Aleyhisselam'ın yaptırmış olduğu ancak aradan geçen uzun zamanlar sonrasında bir harabe şeklini almış olan, kirlenmiş olan daha önce bahsetmiş olduğumuz Kube Mescidi'nin yanındaki yeri yeniden ihya ediyor. Yılda yaklaşık 1000'e yakın talebe, 100 talebeyle başlayıp 2000'e yakın yıllık talebe yetiştirme potansiyeliyle dünya tarihinin en önemli insan yetiştirme merkezlerinden biri haline geliyor ki bu İslam tarihinde Hz. İbrahim Efendimizin Nemrut tarafından yeryüzünün ciddi anlamda eziyet altına alınmasına kadar ki dönemde etkin rolünü üstleniyor. Nemrut'un dönemine geldiğimiz zaman bu etkin fonksiyonu nasıl düştüğünü, ekonomik koşullardan etkilenerek farklı yapıların burayı nasıl bozduğunu anlatacağız elbette Allah nasip ederse. 4. cildimizin içinde var bu alan. Had Aleyhisselam burada büyük bir mücadele vermesi, ilmiyenin dünya tarafından beyanatı söz konusu oluyor. Hz. Adem Efendimiz'den o güne kadar kalmış olan bilgiyi, tecrübeyi bir araya getirip yeniden bir kütüphane oluşturmak, yeniden o bilgi dağarcığını bütün dünyaya anlatmak için mücadele ediyor. Münafıklar tarafından zehirliyorlar Had Aleyhisselam'ı. Had Aleyhisselam zehirlenmesinin ardından Medine-i Münevvere'de vefat ediyor ve bugün Hz. Ali Efendimizin mescidinin arka tarafında gömülü bir vaziyette bulunuyor. Had Aleyhisselam vefat etmeden evvel beni öldürebilirler ancak ilmiyeyi asla ortadan kaldıramazlar. Bu hakikat-i ilahiyedir, bu tevhiddir, bu ortadan kalkmayacaktır buyuruyor. Nitekim kendisi gömülmek üzerineyken üzerine toprak atan gençlerden bir tanesi Allah-u Zülcelal'in emri ilahisiyle peygamber seçiliyor. O genç ise Had Aleyhisselam'ın bulunduğu ilim meclisinde ilim talebelerine hizmet eden bir genç çocuk. İlmiye konusunda Had Aleyhisselam kendisini talebe olarak değil hizmetkar olarak görev yapmasını emretmiş, emre itaat etmiş ve yaklaşık 30 sene boyunca, 30-35 sene boyunca Had Aleyhisselam'ın ilim meclisinde, o üniversite diye tabir edelim bugünkü ifadeyle, burada gelen giden talebeye yardımcı olmuş, hastalıklarına bakmış vesaire. Allah-u Zülcelal de kendisine Had Aleyhisselam'dan sonra hakikat-i ilahiyeyi beyan için peygamber olarak yetkilendiriyor. Kendisinden sonra Ma'ad peygamberi Aleyhisselam. Hz. Ma'ad, Hz. Had'dan sonra gelmiş, onun talebelerinden farklı olması, orada hizmetkar olması sebebiyle önce talebeler tarafından bir iç geçirme söz konusu oluyor. Doğal ve tabii olarak talebeler arasında nice allame insanlar yetişmiş, dünyaya hakikati beyan ediyorlar. Buna rağmen Ma'ad ise o talebeler arasında onlara hizmet ederken peygamber seçilmiş. Yani Medine'de peygamberlik vazifesinin verilmesi için kendisi seçilmiş. Ama Medine'nin önemli bir özelliği var. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a olan Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti sebebiyle Medine'nin o ana merkezinde kimseye peygamberlik verilmiyor. Peygamberler biraz daha dışarıda görevlendirilip tekrar içeriye geri dönüyorlar.
bu Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde Mekke ve Medine'de sadece Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'a vahyedileceğine dair bir değer ve bu inanç biçimi tarih boyunca böyle devam ediyor. Bütün peygamberler de bu bölgede uzun vakit boyunca kalmıyorlar. Ne zamana kadar? Hz. İbrahim Efendimiz'den sonra. Çünkü Hz. İbrahim Efendimiz'le beraber orada çok kalan bir peygamberin, uzun vakit geçiren bir peygamberin, tabii ki hepsi Rabbül Alemin'in emri ilahisi altında, ancak burada çabucak çıkıp gitmek gerekliliğini, çünkü sahibi Ahmet'tir, dünyanın merkezi Mekke'dir, Medine'dir beyanatının hikmetince hareket ediyorlar. Hz. Muad böylelikle Medine'de peygamberlik vazifesini ifade ederken yine aynı münafıklarla mücadeleye gidip önce onları ortadan kaldırıp dünyada tevhid akidesinin yayılması için mücadele ederken putperestler de dünyanın farklı bölgelerinde artık putperestlerin merkezlerini oluşturmaya başlıyorlar yeniden. Hz. Muad Medine'deki okulunu Mekke'de de geliştirmek için mücadele ederken münafıkların buranın dünya mirası olduğunu beyan edip buralarda yapılacak olan ilmi çalışmaların yanında puthaneler yapma taleplerini ifade etseler de Samoğullarının ciddi mücadelesi ve özellikle Yafesoğullarının onların desteklemesi sebebiyle bundan geri duruyorlar. Yani dünyada artık güçler dengesinin ayrışma sürecini yaşıyor olacağız ki tarihte Orta Doğu coğrafyasına en büyük illet olarak gelmiş olan Germanya'nın Orta Doğu coğrafyasında fitneye başladığı tarihlerse Hz. İbrahim Efendimizin peygamberliği döneminde anlatıyor olacağız. Hz. Muad'ın vefatı ise Kudüs'e yakın bir bölgede gerçekleşiyor. Kudüs'te yeni bir okul açma niyetiyle yola çıkan Hz. Muad, Kudüs'e yakın bir bölgede vefat ettikten sonra Kudüs'ün kuzeyinden Hatay bölgesinden bir zat Hz. Ya'am olarak Kudüs'e geliyor ve kendisine atfedilmiş olan peygamberlik görevini ifaya başlatıyor. Hz. Ya'am kendisinden önceki ümmetin süre gelmiş olduğu o ilim meclisini kapatmamakla beraber fitne tohumlarının ekilmesine karşılık Kudüs'te ciddi bir mücadele vermeye başlıyor. İşin siyasal boyutunda bir peygamberin dini hakikat, dini mübinin yanında bu siyasi tezgahlara karşı önlem almış olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Burada Nemrut sülalesinin gittikçe güçlenmeye başladığı döneme yaklaşırken bizler Kudüs'te artık yavaş yavaş insanların bir yönetim ve devlet biçimine ait olan özelliklerinden bahsedeceğiz. Hz. Ya'am ortalıkta gezen bu putperestlik akımına karşılık Mekke ve Medine'nin buradaki talebeler tarafından gerçekten manada kullanacağına inanıyor ama Kudüs bölgesinde de Hz. İdris aleyhisselamdan kalmış olan o hakikatin de yeniden canlanması ve oraların da putperestler tarafından ele geçirilmemesi için ciddi anlamda bir mücadele veriyor. Mücadelesinin sonunda denizlerde ve Akdeniz bölgesinde Germanya'ya karşı ciddi bir önlem ve tedbir alarak gemicilik faaliyetini ve denizlerdeki hakimiyetini sağlaması için mücadele ederken bütün bunlar devletlerden hariç hareket edebilen peygamberlerin varlık dönemine işaret ediyor. Denizlerdeki bu mücadele Kıbrıs açıklarında gerçekleşen bir çatışma içerisinde Hz. Ya'am'ın vefatıyla son buluyor. Hz. Ya'am'ın vefatı karşılığında kendisinin Kudüs'e gömülmesi gerekliliği gemidekiler tarafından ifade ediliyor. Ancak Hz. Ya'am'ın evlatlarından birisi, onun talebeleri, ümmetinden birisi Hz. Ya'am'ın kendisinin Kıbrıs'a gömülmesini arzu ettiğini beyan ediyor. Ve Kıbrıs'ta Beşparmak Dağları'nın kuzeydoğu cephesine doğru Hz. Ya'am gömülüyor. Tarihte buraya gelecek olanların elbette bir gün mutlaka bu hikmet-i ilahiye ile karşılaşacaklarını da beyan etmekte fayda var. Hz. Ya'am'dan sonra bugünkü Suriye'nin doğu coğrafyasında eski bir köy kasabasında Hz. Hud aleyhisselam doğuyor. Bir köy kasabasında, çünkü kendisinden evvelki atalarının bir üzüntü ve bir fitne sebebiyle uzaklaşması, bir köyde normal bir hayat yaşaması sebebiyle Hz. Hud aleyhisselam bu köyde doğuyor. Zorluklu bir mücadelenin arkasından Hz. Hud aleyhisselamın peygamberlik süreci başlıyor. Bu süreç bizi günden güne Hz. İbrahim Efendimiz dönemine yaklaştırıyor olacak. Efendim, yarın Allah nasip ederse Hz. Hud aleyhisselamın ümmetine karşı hakikati söyleme, münafık ve küfre karşı, özellikle kafirlere karşı verdiği mücadeleyi anlatmaya başlıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.